Herkese merhabalar. Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2023. 5. kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Geçen hafta biraz ağır bir hastalık geçirdim. Bu yüzden 1,5 hafta boyunca da sesim kısıktı. O yüzden yine bir gecikmeye maruz kaldık elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Bu haftaki videolardan sonra zaten daha güncelli videolar gelecek. Artık onu da o şekilde ayarlayacağım. Çünkü sesim çok fazla kısıldığı için konuşamadım. O yüzden kayıtları da yapamadım. 1,5 haftalık beklemek zorunda kaldı. Şimdi 5. kovanımızın ikinci katının durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi bir önceki videomuzda kovanımıza ikinci kata atmıştık ve kovana 3 tane petek çıkartmıştık. Geçen haftaki yaptığım kontrollerde de yine aynı işlemleri yaparak kovana 2 çıta daha çıkarttık. Yani ikinci katımız 3 çıtadan 5 çıtaya çıkmış oldu. Toplamda da 14 çıtalık bir kovanımız var. Şimdi bugün de kovanın durumunu kontrol edeceğiz. Bir de benim kullandığım yüz maskesi yırtıldığı için yenisini evde unuttum. O yüzden kıyafeti giymeden yarım bir şekilde kullanıyorum. Şimdi ikinci katın ilk çıtasını çektiğimizde kovanda yer kalmadığı için çıtalara dalak örmeye başlamışlar. Bu da kovanın zaten petek istediği ihtiyacına geliyor. Bundan dolayı da alt katta yeni temel peteklerimizi vereceğiz. Artık adet sayısını da kovanın durumuna göre bakacağız. Çünkü ilk çektiğimiz çıtanın arı yoğunluğu gayet iyi. Zaten çıtalar da gün geçtikçe iyice ağırlaşmaya başladılar. Çıtalarımızda nektar dolu. Söylemeyi de unuttum. Kovanı açmadan önce her zaman olduğu gibi kullandığım ekipmanları dezenfekte ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi cımbızımızı da dezenfekte etmeyi unutmuştuk ve aklıma gelince dezenfekte ettim. Şimdi burada arı sıkışıklığı olduğu için bir ana arı yüzüğü kontrolü yapacağız. Çünkü kovanda çok hafiften bir oğula meyil var. Bal akımından önce de bunun olmasını istemediğimiz için üst katta da ana arı yüzükleri var mı buna bakacağız. Zaten ikinci kattaki yaptığımız kontrolün amacı ana arı yüzüğü var mı ve nektar geliyor mu buna bakacağız. Bunların dışında ikinci katta yapacağımız bir işlem yok. İkinci çıtamızda da biraz ana arı yüksükleri var. Bunları da bozduktan sonra ve genelde çıtalara baktıktan sonra diğer çıtama geçeceğim. Şimdi üçüncü çıtamızda biraz erkek arı gözleri var. Bunları imha ediyorum. Erkek arıların size bir zararı yok kovanda olmasının. Size verdiği tek zarar kovan çıtalarınızdaki balları yemiş olmaları. Bunu da görmek isterseniz bir önceki videomun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan birinci kovanın duvar çıtasının durumunu görebilirsiniz. Bal dolu çıtadan hiçbir şey kalmamış. Tamamen erkek arılar buradaki gözlerdeki bütün balları yemişler. Ve benim videolarımda seyrediyorsanız da ne kadar az erkek arı gözü bıraktığımı da biliyorsunuzdur. Buna rağmen çok az erkek arı olmasına rağmen çıtadaki balları bitirmişler. Şimdi çıtalarımızı kontrol ederken gördüğünüz gibi çıtaları eğmiyorum. Dikine doğru veya yatay bir şekilde bakıyorum 90 derecede. Bunu yapmamızın sebebi de çıtadaki ballar daha tam olgunlaşmadığı için ve sırlanmadığı için bu çıtayı yatay baktığınızda arıların doldurmuş olduğu ballar çıtalardan akarak yere dökülecektir. O yüzden bunun olmaması için çıtalarınıza bakarken 90 derecelik açıyla bakınız. Yani dik durması gerekiyor. Buna yatayda bakabilirsiniz, dik de bakabilirsiniz ama açısının 90 derece olması gerekiyor. Özellikle Belfast arınız varsa buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü karnıyol arıya göre balları biraz daha yavaş olgunlaştırıyorlar. Şimdi ikinci katımızın durumu gayet iyi. Çıtalar bal dolmuş. Verdiğimiz çıtalar da güzel bal dolmuş. Zaten kapalı yavrular da çıkmış. Çok az bir kapalı yavru olmasına rağmen ikinci katın arı yoğunluğu çok iyi. Şimdi alt katın durumuna göre bakarak kovanda yapacağımız işlemlere karar vereceğiz. Şimdi ikinci katı kenar aldıktan sonra ana arı ızgarasını silkip kenara alıyorum ve yarım şerbetliği de kovandan çıkarttıktan sonra kovanın genel durumuna bakacağım. Şimdi yarım şerbetliği göstermiyorum çünkü içinde bir şey yok. Buraya bal veya nektar doldurmamışlar. Sadece çok az bir şerbet var. Zaten arı yoğunluğu da yok. Şimdi çıtaları propolisini ayırdıktan sonra kovanın genel durumuna bakmaya başlayacağız. Şimdi ikinci çıtamızı çektiğimizde arıların burayı çok az kabarttığını gördüm. Bu da hiç iyiye bir işaret değil. Geçen hafta vermiş olduğum ikinci çıtaya da baktıktan sonra eğer buradaki çıta kabartılmadıysa bu bizim için bir problem olacak. Nedenini birazdan anlatacağım. Üçüncü çıtamızda da günlük yumurta var. Polenli bir çıta. Zaten yoğun bir şekilde polen var. Karartılardan görebilirsiniz çünkü yeni bir ördürdüğümüz petek. Direkt polen geldiğinde zaten renkler direkt belli oluyor. Dördüncü çıtamızda kapalı yavrulu bir çıta. Biraz da nektar var burada çıtalarda. Şimdi bu çıtayı ikinci kata çıkartmak için kenara ayıracağım. Şimdi gördüğünüz gibi yarım şerbetliğin ve ikinci çıtada fazla bir arı yoğunluğu yoktu ama diğer çıtalara arılar çok güzel bir şekilde dağılmışlar. Bu da kovan iyi bir şekilde işlediğini gösteriyor. Sadece temel peteğin kabartılmaması biraz bir sorun. Şimdi videoyu çekerken kamera kendi kendine kapanmış. Çıtaları tekrardan bir göstereceğim. O yüzden ikinci bir kayıt açmak zorunda kaldık. Şimdi kovanımızın duvar çıtasında kapalı yavrular ve nektar var. Buradaki temel peteği de arılar çok güzel kabartmışlar ve ana arı da burada peteğin üstünde geziyor. Şimdi alt kattan 2 tane kapalı yavrulu çıta aldık. Şimdi bu aldığımız peteklerin yerine de 2 tane temel petek vereceğiz. Her zaman olduğu gibi bir tanesini ikinci sıraya, diğerini 9. çıtaya vereceğiz. 8. çıtamız da kapalı yavrulu bir çıta ve polenli bir çıtamız.
Ana arı şu an güzel bir yumurta atmış. Ama dediğim gibi ikinci çıtayı neden kabartmışlar onu anlayamadım. Peteğin kabartılmamasının sıkıntısı şu. Eğer yukarıda ana arı gözleri varsa ve petek de kabartılmıyorsa kovan oğula gitmeye hazırdır. Bu yüzden bir tehlikedir. Ama dediğim gibi 9. çıta kabartılmış, yani o yüzden o çıtanın kabartılmamasına şu an bir anlam veremedim. Yani öyle bir sıkıntısı var. Şimdi bir sonraki hafta bu durumu gözlemleyeceğiz. Eğer bu çıta kabartmama durumu devam ederse ana arıyı değiştirmeye gideceğiz artık. Şimdi birinci katın genel durumu iyi. Çıtalarda nektar da var. Zaten ikinci katımız komple nektar dolu. İlk katımızda nektar, polen, günlük yumurta ve kapalı yavrular var. Zaten ana arımızı da gördük. Bundan dolayı kovanımızın durumu iyi. Sadece bu petek kabartmama olayını bir gözlemleyeceğiz. Şimdi ikinci çıtayı arılar biraz kabarttığı için onu kenara almadım. Dördüncü sıraya verebilirdim. Ama şu an hafiften kabartmaya başladıkları için onu oradan almayacağım ve yanına bir tane temel petek vereceğim. Normalde çıta komple kabartılmamış olsaydı onu dördüncü sıraya alacaktım ve dördüncü sıradaki çıtayı da üçüncü sıraya çekecektim. İkinci sırada bir tane temel petek verecektim. Ama dediğim gibi şu an biraz kabartma yaptığı için kovanın düzenini şu an bozmayacağım. İlk katımızın kontrolünü bitirdik. Kovanımıza birebir oranda hazırladığımız şerbeti vereceğiz. Kovana şerbeti de verdikten sonra her zaman olduğu gibi varavoyla mücadelemizi de yapacağız. İlk önce ardıç katronunu döktüm. Daha sonra da uçucu yağları vereceğim. Eğer uçucu yağları nasıl yapıldığını seyretmek isterseniz linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan nasıl yapıldığını seyredebilirsiniz. Şimdi alt kattan aldığımız çıtaları silktikten sonra çıtalarda erkek arı gözlerinin kontrolünü yapıp daha sonra alt kattan aldığımız çıtaları ikinci kata yerleştirerek kovanımızdaki arı çoğaltmaya devam edeceğiz. Zaten şu an bu bir rutin haline geldiği için yapacağımız işlemler hep bu yönde olacak. Şimdi hava ısındığı için kovanın altındaki boşluğu kapatmayacağım. Normalde kapatmak lazım ama artık hava sıcaklık değerleri yükseldiği için bunu yapmayacağım. Kovana ana rızgarasını verdikten sonra ikinci katı kovana alacağız. Çıtaların da ortasını açtıktan sonra alt kattan aldığım kapalı yavrulu çıtaları kovanın ortasına yerleştiriyorum. Kovanın ortasına yerleştirdikten sonra da bölme tahtasını kovana koyup üstüne çuvalı saracağız ve daha sonra da serenalyonu koyduktan sonra kovanımızı kapatacağız. Şimdi kovanımızda bir tane daha bölme tahtası var. Bu haftaya bana başka bir kovanda lazım olacağı için şimdi götürmeye üşendim. O yüzden kovanın içine koydum. Bu da herhangi bir zarar yapmaz. Eğer videolarımı beğendiyseniz desteğiniz için videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Çünkü bu yapacağınız destekler bizim için çok önemli. Zaten bana yapabileceğiniz en büyük destek de videomu beğenip abone olmak. Benim bu haftaki yapacağım işlemler bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.